Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için üzüm kompostosu tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Sizler de bu şekilde dolapta kalan meyvelerinizi komposto yaparak değerlendirebilirsiniz. Kışın ister yemeklerinizin yanında isterseniz meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Burada yaklaşık 2 kilogram kadar üzüm var. Siyah üzüm ve beyaz üzüm karışık. Öncelikle siyah üzümlerin çöplerinden ayıklıyorum. Bu şekilde komposta yaptığınız meyveler gerçekten kışın yemeklerin yanında kurtarıcı oluyor. İsterseniz de tatlılarınızın, muhallebilerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Siyah üzümleri çöplerinden ayıkladım ve bol suyla yıkadım. Ardından beyaz üzümleri ayıklıyorum. Beyaz üzümleri de aynı şekilde çöplerinden ayıklıyorum. Eğer aralarında çürümüş olanlar varsa onları da içerisinden çıkartıyorum. Beyaz üzümleri de aynı şekilde çöplerinden ayıklayıp bol suyla yıkadım ve kavanozlama işlemine geçiyorum. Benim kullandığım beyaz üzüm çekirdeksiz üzümdü ama hiç fark etmez. Dolabınızda hangi cins üzüm varsa onunla yapabilirsiniz. İki kilo üzüm için 1 litrelikten bir tane kavanoz, 600 mililitrelikten de 2 tane kavanoz yeterli gelecektir. Üzümleri doldurmaya başlamadan önce kavanozlarımızı güzelce yıkayıp kurulayıp steril hale getirelim. Doldurma işlemi yaparken arada bir kavanozu tezgahın üzerine vuralım ve üzümler dibe çöksün, daha fazla alan açılsın ve tekrar üzerini doldurmaya devam edelim. Kanalımda daha önce paylaştığım birçok komposto tarif var. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Üzümleri kavanozlara doldurdum ve ardından her bir kavanoz için bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Sizler dilerseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Hiç eklemeyebilirsiniz. Şekersiz de yapabilirsiniz. Şekerin ardından kavanozların üzerine su dolduruyorum. Tam dolu olmayacak şekilde kapak hizasına gelecek şekilde su dolduruyorum. Kullandığım su sıcak su değil, normal içme suyu kullandım. Daha sonra kapaklama işlemine geçiyorum. Kapakları 2 geri 1 ileri tekniğiyle sıkı olacak bir şekilde kapatıyorum. Konserve yaparken daha önce kullanılmamış yeni kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde konservelerinizde bozulmalar olabilir. Kavanozların kapaklarını sıkı bir şekilde kapattım ve kaynatma işlemine geçiyorum. Kavanozları tencerenin içerisine ters bir şekilde ve birbirlerine değmeyecek şekilde dizdim ve üzerine kavanozların yarısına gelecek kadar soğuk su ekliyorum. Tencereye eklediğim su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Kaynattığım suyun içerisinde kavanozları yaklaşık 3 saat kadar beklettim ve daha sonra tencerenin içerisinden çıkartıyorum ve bir bezle kurulayıp tezgahın üzerine tekrar ters çeviriyorum.
Kavanozları ters çevirdikten sonra hiç yerinden kımıldatmadan bir gece bu şekilde bekletiyorum. Evet, bu hazırladığım kompostonun bir gün sonraki hali. Tezgahın üzerinde kapak testi yapıyorum. Eğer ki kapaklarınızda şişmeler varsa sıkıca kapatıp tekrar kaynatın, ters çevirin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kışın yapacağınız zaman kompostonun kapağını açın ve bir tencerenin içerisine boşaltın. Aynı kavanozla su doldurup boşaltın ve bu şekilde 5 dakika kaynatın ve daha sonra yeteri kadar şeker ekleyin. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekersiz de yapabilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra da 5 dakika kaynatın. Kompostonuzu afiyetle tüketin. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.